Şimdi sizinle beraber şu köşeyi tekrar temizleyeceğiz çünkü aşırı dağıldı. Şöyle açık şeyler var. Bunların hepsini böyle tek bir kaba koymak istiyorum. Çünkü böyle açık olan şeylere tahammülüm sıfır. Bu da ıvır zıvır kutusuydu. Böyle şeker denk gelmiş. Şimdi anlık olarak vazgeçtim. Şurada büyük kutular duruyor ya. Şurada bir tık küçüğü şu yani. Şunu ıvır zıvır kutusu yapacağım. Şunlar bakliyat olsun. Bu şeker ve çay stoklarıyla doldu zaten. Direkt bunu koyacağım. Kalanla da akşam tarhana çorbası yaparız. Burası makarna, etçte mısır ve fasulye olarak doldu.
Şimdi edite oturmuşken birkaç soruya cevap vermek istedim. MacBook'larda USB girişi yok ya, bu yüzden çoğaltıcı kullanıyorum. Videoları bilgisayara nasıl aktarıyorsun diye çünkü soru gelmiş, onu söylemek istedim. Ben şunu kullanıyorum. Kodu modeli şurada yazıyor. Şöyle benimki. Şu kısma direkt şunu takıyorum. Buraya da bunu takıyorum. Sonra artık kartım bilgisayara bağlanmış oldu. Dosya halinde çıkıyor zaten. Dosyadan direkt ekrana sürüklüyorum. Bu kadar. Video editleme programı olarak da CapCut kullanıyorum. CapCut Pro'yu kullanıyorum çünkü ben altyazı çevirisi yapıyorum ya, farklı dillere çeviriyorum. Pro özelliğinde bir tek o altyazı SLT dosyasını indirme özelliği var. O yüzden Pro'yu satın aldım. Video editleme olarak da YouTube'un kendi müziklerini ekliyorum. YouTube Studio'dan kendi müziklerini kullanıyorum. Bu şekilde çok garanti olmuş oluyor. Telifsiz olmuş oluyor. O şekilde. Bir de kapak fotoğrafları soruluyor. Kapak fotoğraflarını yine YouTube Studio'dan ekliyorum. Direkt burada uygulaması var. Uygulamadan direkt yükleyebilirsin ya da ben bazen bilgisayardan da ekleyebiliyorum. Kapak fotoğraflarını da Canva'dan editliyorum. Bence gayet tatlı. Ama hani ekstra bir uygulama indirmek istemezseniz de Instagram'ın şu özelliği var ya. Instagram'ın şu dörtlü özelliğini kullanarak yine kapak haline getirebilirsiniz. Dörtlü oluyor, altılı oluyor, hani ikili oluyor. Buradan uygulama indirmeden şey yapabilirsiniz. Hani üstüne de direkt yazı yazarsınız hikayeden. Ama ben ekstra Canva uygulamasını indirip oradan rahatlıkla kapak fotoğraflarını düzenleyebiliyorum. O şekilde. Sorduklarınız bunlardı. Ekstra sorularınız varsa eğer yorumlarda buluşalım. Yorumlarda da cevaplamış olurum. Umarım işinize yarar. Editimi bitirdim sayılır. Kahvemi içip beraber hazırlanalım, dışarı çıkalım istiyorum. Şimdi sabah uyandığımda cilt bakımı yapmaya üşendiğim için şimdi cilt bakımını yapacağım. Ama ondan önce biraz bir kaşımı düzeltmek istiyorum. O malum döneme girmek üzere olduğum için şurada bir sivilcem var. Ona takılmıyoruz. Şöyle hemen bir yüzümüzü yıkayalım. Şu toniği sürdüğüm andan itibaren yüzüm o kadar böyle ferahlıyor ve iyi hissettiriyor ki gerçekten bunu çok seviyorum. Hiçbirini yapmasam dahi, üşeniyor olursam sadece toniği yapıyorum ve tamamdır yani. Fal nemlendiricilerim. Hemen bunları da sürelim. Tamamdır. Şimdi hazırlanabiliriz. Şimdi bunu hep beyazlarla, beyaz eteklerle kombinlemiştim. Bu sefer siyah etekle kombinlemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bilemedim ya. Galiba siyah sarı olmadı. Şöyle. Etek giymek için kendimi zorluyorum. Böyle eşortman, pantolon falan giymek istemediğim için. Ama farklı kombin yapmak istedim. Ama galiba beceremedim. Ne diyorsunuz? Arkadaşlarıma bir sorayım. Oldu derlerse böyle çıkarım. Bu bir de çok sanki kilolu gösteriyor gibi ya. Şu an diyet yapıyorum ya. Biraz takıntılıyım. Bilemedim o yüzden. Şu an bence daha iyi oldu. Çünkü kahve krem tonları var ya. Beni daha çok böyle güvende, iyi hissettiriyor. O yüzden böyle yaptım. Bu aslında şu an şuraya kadar falan kazak. Ama ben bunu içime soktum. Çok da kabarık durmadığı için, çok kilolu göstermediği için böyle giyeceğim. Hem de bunun üstüne böyle bir ceket falan da alabilirim ya. Bence daha mantıklı. Kendime yakın zamanda böyle kahve krem tonlarına ceket alacağım. Bakıyorum ama bulamıyorum kendi tarzımda, istediğim gibi. O zamana kadar Manuka'nın gri ceketini giyeceğim. Yani ceket almasam olur gibi duruyor aslında ama sahile gideceğim ya, belki üşürüm diye. Ne olur ne olmaz böyle almak istiyorum. Yine üstüne yine şu kahverengi çantayı takacağım. Yani böyleyiz. Niye böyle oldu?
Ya çalışırken hep diyordum ki işte şu an işte çalışmıyor olsaydım sahile giderdim, kahvemi alırdım, kitabımı alırdım, okurdum falan böyle. Hep böyle hayaller kuruyordum. Şu an o hayalleri yaşamanın zamanı diye düşünerek. Şimdi kahvemi yapacağız beraber. Kahve yapmayı unuttum. Kitabımı da alalım. Kitabımı benim bir kütüphanem olmadığı için ben gardırobuma koyuyorum bu arada. Evet. Yeni kitaba geçtim bu arada. Bunu bitirmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi beraber kahve yapalım. Bu sefer şey yapacağım ya. Şunun altında ısıtma özelliği var ya. Sütü de ısıtsın diye düşündüm anlık. O yüzden şuna biraz süt ekleyeceğim. Bakalım. Şu an uydurmasın. Böyle bir şey olmayabilir bu arada ama deneyeceğim. Bence oldu bu arada, bir deneyeceğim. Bu arada kaynar değil, zaten ben kaynar içecek içmeyi sevmem. Bu yüzden de çay içmeyi hiç sevmiyorum. Bu da zaten ılık. Aynen böyle kaynardı. Buna sıcak diyemem yani. Şimdi Bostancı metrosundayım. Metroyu bekliyorum. 6 dakika gözüküyor. Anlık göçebe gibiyim ya şu anda. Çok güzel bir yer buldum kendime. Her yerde kuşlar falan uçuyor. Göç mü ediyorlar? Ne yapıyorlar? Çok değişik. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Ama hem deniz çok güzel, hem gökyüzünün rengi çok güzel. Hem gökyüzü çok güzel çünkü kuşlarla kaplı. Muhteşem ya. Martı sesleriyle kitap okumak çok iyi ya, elhamdülillah. Sandalyemi bir tane hamağın yanına kurdum şu şekilde. O hamağı da masa olarak kullanıyorum. Ve bütün eşyalarımı kurdum. Ve keyifli bir ortam kurdum. Çok sevdim burayı. Normalde kamerayı kenara bırakmıştım. Rahat rahat kitap okuyayım diye. Ama şu bölümü size okumam gerekiyor. Bir adam peygamberimize güzel ahlakın ne olduğunu sorunca peygamberimiz ona kolaylığı seç, iyi olanı emret ve cahillere aldırma ayetini okumuş ve ardından güzel ahlak seninle ilişkisini kesene gitmen, sana vermeyene vermen ve sana zulmedeni affetmendir diye eklemiştir. Bu çok zor geliyor insana. Ama Efendimizin yoluna gitmek istiyorsak da bunları yapmamız gerekir ya.
kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Bu benim hayatıma çok şey katacak. Bende çok şey var bu arada. Bana kim nasıl davranıyorsa ben de o kişiye o şekilde davranıyorum. Kısas bende çok büyük bir yer alıyor benim hayatımda. Ben yalanı hiç sevmiyorum. Biri bana yalan söylediğinde ya da bir yanlış yaptığında ben bunu affedemiyorum. Yalan affedemiyorum yani. Çünkü ne gerek var? Neden yalan söyler ki bir insan diye düşünüyorum yani. Bu yüzden affedemiyorum. Yalan söylüyorsa demek ki bana o kadar değer vermiyordur. Değer vermeyen insanın hayatında ne işi var diye düşünüyorum direkt. Kim olursa olsun bu arada hiç fark etmez. O yüzden o kişiden direkt soğuyorum. Ama şöyle de bir şey var. Hatasız kul yok. Ve sen kimsin ki onu affetmeyeceksin? Allah ne kadar affedici. O yüzden bu konularda kendimi geliştireceğim, kendimi iyileştireceğim inşallah. Nefs Arındırma kitabını da aslında bu yüzden okumak istedim. Bu huyumu bırakmak istiyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Hani size yanlış yapana iyilikle karşılık verebiliyor musunuz? Ki verebiliyorsanız bu çok güzel bir özellik maşallah. Tı tı tı. Ben yapamıyorum. Bir taktiğiniz varsa almak isterim. Gerçekten. Yani layık olma derecesine gelmek için nefsimizi arındırmamız gerekiyor. O yüzden bu kitabı çok sevdim. Şimdiden okumaya devam edeceğim. Sonra evde buluşuruz inşallah. Şimdi çok uzun zamandır kek, kurabiye yapmıyorum. O yüzden bugün muffin yapmak istedim. Şimdi yağım çok fazla kalmamış. 2 yemek kaşığı diyor ama bende 1 yemek kaşığı var. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Ben bunu buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkardım şimdi yani. Bu kekleri doldurana kadar. Çünkü diğer türlü biraz erimiş oluyor. Elin sıcağıyla. Dün gecenin ikisinde türlü yapmıştım. Şimdi yanına pilav yapacağım. Şu Filan Market'in et suyu var ya, ondan kullanacağım bugün. Kayınvalidem patlıcan kabak falan göndermiş ama çok kötüleşmişti. Yapmasaydım da çürüyecekti. O yüzden gece 2'de böyle bir türlü yemeği yaptım. Şimdi o yüzden yanına pilav yaptım. Bir de bunu yeriz mis. İçinde tavuk, patates, kabak, patlıcan, bezelye, domates. Aynen o kadar. Ahiret alemiyle dünya bitişi değil. Bittikten sonra sırayla geriye, yani mezaristan. Kabir deyince aklımıza hep mezaristan geliyor. Kimisi koşu meydanında seyirten, yavaşlayan at gibi Sırat Köprüsü'nü geçer.
Bakın biz bineceğiz bir köprüye. Şu konferans bitince kapıdan geçeceğiniz hap mı? Hap, vallahi bu da hap. Mecbur geleceğiz diyor. Sıratta da iş bittikten sonra 6. safa, son safa, artık herkes nereliyse oraya. Kimi cennetliyse cennete, hem ruhuyla hem de yeniden yaratılan bedeniyle sonsuz nimetleri tatmaya. Nasıl bedende hatırlıyorsunuz değil mi? 3 kaşıkla doymayan bir mide. Sonsuz. 2 yürüdüğünde yorulmayan bacaklar. Sonsuz. Kimisi de azaplar karşısında son bulmayacak yeni cesediyle cehenneme. Biraz Kur'an okusanıza. Cehennemden ne kadar bahsediyor? Ya her surede bahsediyor değil mi? Ya açıyorum böyle. Sorduğunuz soru psikolojik bir soru. Şöyle insanlar bir saniye bu ne oluyor? Hristiyanlar İsa peygamberi çok sevdiklerini zannediyorlar. Biz bazı Hristiyanlara, özellikle Katoliklere, bakın İsa Tanrı değildir. Bir şey diyeceğim, çöp. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık değil mi? Çok güzel yapmış yine karım. Yaptığı şeyleri hep çok güzel yapar zaten. Ben hep severek yerim. Yine elinden geleni yapmış. Çok Elinden geleni yapmış mı? güzel olmuş. Çikolata parçacıktı aynı zamanda. Ve üstü çıtır. Harika olmuş. Başarmış yine yani. Zaten yapamadığı şey yok maşallah. İyi bir insan aynı zamanda kendisi. Öyle işte. Kahernatı kahvem diyorum lan. Arkadaşlar ben bu bardaklara tutuluyorum bak. Ya böyle bir böyle bir bardak tutma şekli yok, anladın mı? Bardak dediğinin kulpu biraz hani iki parmağını sokarsın rahat rahat. İki parmağını sokarsın ona bu arada. Lan nasıl sokayım iki parmağını? Dökeceksin. Böyle tut bak, iki parmağımı sokmam için böyle tutman lazım. Şey sanki Yo, bu arada çok güzel. Vikingler hani şey içiyor ya. Tutuyor. Şu an iki parmak tutuyorum. Viking mi? Onunla bu aynı değil de bu arada. Kahve güzel, kahve lafımız yok ama bardak biraz şov yani. Bardaklarım çok tatlı. Hiçbirine laf edemez. Ve kekim de aşırı güzel olmuş.